Transporter TV YouTube kanalından hepinize mutlu günler ve Adem karşınızda her zaman olduğu gibi yine teknik videolarla karşınızdayım. Şimdi benim sayfama gelen bazı mesajlar var. Transporter TV Instagram sayfamıza gelen mesajlar. T4 ile T5 arasında nasıl farklar var diye, hangisini almalıyım diye. Şöyle arada ciddi farklar var. Bunlardan size isterseniz bahsedeyim, isterseniz hemen videoya başlayalım sevgili arkadaşlar. Gelsin video. Evet, Transporter T4 kod 1991 ve de 2003 yılına kadar üretildi ama Çin pazarına 2004 yılına kadar sunuldu. Daha sonra T5 kasa 2004 yılından itibaren ülkemize gelmeye başladı ve yine yanılmıyorsam 2009 yılına kadar üretildi. Daha sonra T5 GP modelleri T6 kasalara geçiş yapıldı. T4 ve T5 arasında ciddi farklılıklar var. Bunlardan biri iç tasarım. Biliyorsunuz T4 kullanıcılar aslında bunu çok iyi bilir. Herkes böyle biraz eğilerek aracı vitese atar. O vites uzatma aparatları daha sonradan çıktı. Ben de bir dönem kullandım. Sonra vazgeçtim. Yani uzatma aparatıyla güzel, rahatlıyor vitesler ama sanki biraz aralar böyle uzuyor gibi. O yüzden yine ben standardını kullanmayı tercih ettim. Ama T5'te bambaşka bir vites kolu tasarımı vardı. O da joystick vites. Aslında bu vites sistemi daha böyle önceki yıllara gidersek Vito'larda kullanılıyordu. Hatta 98-99 model Vito'da bile vardı. Ama T5 buna Volkswagen firması T5 kasalarda geçiş yaptı. Ve de araca farklı güvenlik ekipmanları, farklı özellikler ekledi. T4'lerde biliyorsunuz camlar sadece 2.5 motorların 2000'in 6. ayından sonra otomatik camlara geçiş yapıldı. Merkezi kilit sistemine geçiş yapıldı. Ama T5 kasalarda bunlar artık standart donanım haline gelse de bazı ülkelerde hala çevirmeli camlı modelleri bile T5 kasaların var olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama tabii ki buna ek olarak standart olarak klima, ondan sonra yokuş kalkış desteği gibi, ESP gibi sistemler eklendi. Hatta o yıllarda çok iyi hatırlıyorum, Volkswagen'in bir sloganı vardı galiba. Güvenliği opsiyon olarak biz sunmayız diye, standart olarak sunarız diye böyle bir reklamı da, sloganı da vardı arkadaşlar. Motorlar çok farklı. T4'lerde bir doğrudan enjeksiyon, direkt enjeksiyon dediğimiz, bir de halk dilinde yarım dizel teknolojisi kullanılıyordu. O da endirekt enjeksiyon sistemi. 1.9 T4, 2.4 dizel motorlar. Yine benzinli olarak tabii ki 2.0, 2.5 ve de 2.8 VR6 gibi motor seçenekleri vardı. Ama T5 motorlarda da aynı şekilde benzinli motor seçenekleri var ama ülkemizde daha çok T5'lerde ilk olarak 2004 yılında 1.9 TDI 86 beygir, yanılmıyorsam 190 ila 200 Nm tork arasında böyle bir motor gücüne, performansa sahipti. Ve de ona eşlik eden 1.9 TDI 105 beygir. Yine T5 kasa olarak 2.5 TDI 130 beygir güç üreten, tork olarak da 300 ya da 330 Nm olması lazım ama 300 Nm tork olarak aklımda kaldı. Böyle bir motor seçeneği piyasaya sunuldu. O zamanlarda hatta hatırlıyorum, ülkemizde böyle iki teker kaldırıp Araplar gibi şov yapan bir ekip vardı. T5 kasalarla o şovu yapmışlardı ve bu tanıtım açısından da ciddi bir şekilde satışları etkilemişti. Tabii ki Kurtlar Vadisi gibi dizilerde, T5 kasalı araçların kullanılması da bu aracın popülaritesini artırmıştı. Ama gel gelelim son kullanıcıya, yani bizlere. Artık durum çok farklı arkadaşlar. Bazıları diyor ki ya T4'e o kadar para vereceğime T5 alırım. Bazıları T4'lere 400 bin lira istiyor ama ben 400 bine, 500 bine T5 kasasını alıyorum. Ama şöyle doğrudur, T5 kasalar biraz daha maliyetli, biraz daha bakıma önem veren araçlar. Şöyle ki T5 kasalarda 1.9 motorlarda arkadaşlar 105 beygir olan motorlar, blokları alüminyum blok değil, döküm blok.
Ama 130 beygir olan modellerde ise tamamen farklı alüminyum blok araçlar arkadaşlar. Ve de 1.9 motorlarda pompa enjeksiyon sistemi var. Aynı şekilde 2.5 130 beygir olan motorlarda da pompa enjeksiyon sistemi var. Pump dust ya da pompa meme sistemi. Bu çok farklı bir tasarım. Aslında günümüzde kullanılan bir tasarım değil. Artık geçmişte kaldı. Bunun yerine common rail sistemleri artık kullanılmakta. Pompa meme sisteminde arkadaşlar bir mazot pompası yok. Sadece enjektörlerde bir mekanizma var. Eksantrikten aldığı tahrikle birlikte o şekilde çalışıyor. Buna pompa meme sistemi diyorlar. Bunun dezavantajı nedir arkadaşlar? Çok pahalı bir sistem. Arıza yaptığı zaman, bozulduğu zaman parçaları çok pahalı. Çok iyi hatırlıyorum. 2005 model bir yakınımıza bir araç alacaktık o zamanlarda, T5 kasa. Aracın fiyatı yanılmıyorsam o zamanlar 36 bin lira falandı. İkinci el bir araçtı. Kısa şasi, 130 beygir. Araca bindiğimde performans anlamında bir sorun olduğunu anladım. Neyse aracı baktırdık. Araçta tabii ki enjektörler bitmişti. O zamanın parasıyla yanılmıyorsam 5-6 bin liraydı enjektörleri. Ama şu an bu rakam olarak çok ciddi rakamlar olabileceğini söyleyebilirim. Yani 4 tane enjektör, 5 tane enjektör fiyatı. Eğer böyle Google'dan araştırırsam videonun bir köşesine de bu fiyatları da eklerim arkadaşlar. Bu yüzden pompa meme sistemi arkadaşlar, pompa meme sistemi çok maliyetli bir sistem. O yüzden de çok fazla tutulan bir sistem değil. Volkswagen firması neden böyle pompa meme sistemini kullandı ben de bilmiyorum. Farklı bir teknoloji kullanmak istedi. Ama halbuki Audi modellerinde, A6'ların bazı modellerinde mesela o yıllarda Common Rail motorlarda vardı yine Volkswagen grubu olarak. Bu enjektörler çok pahalı. Fiyatlarının düşük olması biraz bundan. Yani siz diyelim bir araç baktınız. Güzel ama araçtan çok fazla anlamıyorsunuz. Araba gidiyor. Sesinde herhangi bir sorun yok ama performans o kasaya göre düşük. Enjektör arızası varsa arkadaşlar hemen hemen belki de 5 tane enjektör kütükleriyle beraber değişse, şu an tahmini olarak söylüyorum, 100 bin lira rakamına tekabül ediyor diye düşünmekteyim. T5'lerde 1.9 motor alın diyorlar. Bunun nedeni de şu: blok arkadaşlar döküm blok ama 130 beygir olan modellerde alüminyum blok olduğu için rektifiye anlamında rektifiyesinin, yani rektifiye yapan kişinin o alanda uzman bir kişi olması lazım. İyi bir ustanın yapması. Aynı şekilde iyi bir servisin ya da ustanın da o motoru toplaması lazım. Eğer yanlış ellerde müdahale edildiyse de arkadaşlar nereye uzansanız zaten alüminyum olduğu için her yer yalama yapıyor. Bu yüzden o motorlarda bu tarz sorunlar var. Ömür bakımından T4 motorları daha uzun ömürlü olduğunu söyleyebilirim ama T5'lerde eğer bakımları da zamanında yapılırsa tabii ki onlarda da yüksek kilometreler yapıyorsunuz arkadaşlar. Ama ikinci elde alırken çok dikkatli olmanız lazım. T5 kasalarda trigger sisteminde şöyle bir şey var. Bildiğiniz T4'lerdeki gibi kayış sistemi var ama T5 kasalarda zincir değil de dişli sistemi var arkadaşlar. Bunların bakımları biraz maliyetli. Aracın önünü komple söküyorlar. Farları, panjuru, tamponu vesaire. Ama T4'lerde öyle değil. T4'lerde hiçbir şekilde ön tarafı sökmeden alttan rahatlıkla bunun değişimini yapıyorlar. İşçilik olarak çok daha az zahmetli ve de toplam fiyat bandına bakınca maliyet olarak da daha düşük rakamlar. Böyle özellikleri var. T4'lerde kasalar sac olarak biraz daha kalındır. T5'lerde biraz daha ince. Teknoloji arkadaşlar böyle ilerledikçe tabii ki bu fiyatlara da yansıyor vesaire. Maliyetleri düşürmek için biraz daha böyle yapıyorlar. Ama ikisinin de sacının kaliteli olduğunu söyleyebilirim. İkisinin de şasi sistemi gayet sağlıklı, iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki şu ön dizayn farklı. Yani o kokpit farklı, vites sistemi vesaire. İki aracın da T5 1.9 ve de 2.5 TDI motorun şanzımanları da aslında birbirinden farklı.
Birinde 105 beygir olan motorda 86 beygir çok az var onlarda. Onlarda 5 ileri varken 130 beygir modellerinde de 6 ileri şanzıman var. Tabii ki şanzıman oranları da buna göre farklı oluyor. Böyle bu tarz farklılıklar var. 1.9 TDI motorun yakıt tüketimi yanılmıyorsam 6 litre civarlarında şehir dışında. 130 beygir olanlarda da şehir dışında 6.5 litre civarında olması lazım. Aslında 2.5 motorlar için biraz fazla yakıyor diyorlar. Şehir içinde galiba yakıtı biraz fazla. Ben çok böyle kullanmadım. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Bu tarz motorlar arkadaşlar 1.9 TDI motorlar silindir hacminden dolayı tabii ki onun biraz daha vergisi düşük olacağını düşünmekteyim. Arasında böyle farklılıklar var. Yani 400 bin liraya bir T5 baktınız. Kesinlikle motora çok iyi anlayan, yani o motorlardan çok iyi anlayan bir ustaya baktırın arkadaşlar. Ve de bu hangi araç olursa olsun arkadaşlar, aracı alırken ekspertize götürdünüz diyelim ve de şöyle bir şey yapın. Deyin ki araç sahibine, ben bu aracın yağını değişeceğim. Eğer yağını değiştikten sonra motorda farklı sesler çıkmıyorsa, ya motordaki o üfleme seviyesi vesaire anormal bir şekilde artmıyorsa ben bu aracı alacağım deyin. Çünkü bu tarz şeyler arkadaşlar, yani bu tarz derken böyle araca katkı koydukları zaman haliyle üflemi, dumanı, her şeyi kesiyor. Bu konuda dikkatli olun. Söylediğim gibi arkadaşlar, T4 kasalar 2003 yılına kadar ülkemize geldi. Daha sonra 2004 yılında T5 kasaya geçildi. 2007 modele kadar galiba T5'lerde böyle direksiyon, ön konsol filan her şey aynı ama direksiyon simidi biraz farklı galiba 2008'den sonra. Sonra zaten T6 kasaya geçildi. Bu tarz farklılıklar var. Burada tamamen tercih sizin arkadaşlar. Bunun kamyoneti var, otomobil ruhsatlı olanı var, city vanı var, panel vanı var, kombi modeli olanı var. Multivan kasaları da var ama T5'lerde ülkemize 2004 yılında geldi. 2004 yılından sonra 2004-2005 olması lazım. Ondan sonra da zaten daha multivan gelmedi. Tabii ki T6 kasalardan bahsetmiyorum. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoda anlatmadığım şeyler, eksiklikler varsa mutlaka yorum olarak belirtin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.